Merhaba arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Bir pazar günü daha bir sohbet programında beraberiz. Bu sohbette 9. konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarımın yorumları var, onlara cevap veririz ve 10. derste de hangi konuları işleyeceğiz kısaca değindikten sonra sohbetimizi bitiririz. Arkadaşlarım, 9. ders bugüne kadar görmüş olduğumuz derslerin içerisinde en kapsamlısıydı. Birçok konuyu gördük. Özellikle ismin i hali üzerinde oldukça uzun süre durduk. Arkadaşların artık aklında ismin halleriyle ilgili bir takım şeyler oluşmuştur, bir takım kavramlar oluşmuştur diye düşünüyorum. Pazartesi günü 9. dersin son videosu olan alıştırmaları yükleyeceğim, yayınlayacağım arkadaşlar. Lütfen alıştırmaları, konuşmaları, çevirileri, canlandırmaları mutlaka yapın. Eğer bu alıştırmalarla ilgili sıkıntınız olursa en azından 9. derse dönün, bir tekrar edin. Hatanız nerede, daha doğrusu eksiğiniz neredeyse onu tamamlayın. Alıştırmalara tekrar dönün. Ve alıştırmaları birkaç sefer yapmaya çalışın arkadaşlar. Bunun için önümüzde bir süre olacak. Bu son dersten sonra ilk dersi yani 10. dersin ilk kısmını bir sonraki pazartesi yayınlayacağım. Yani ayın 29'unda yayınlayacağım. Bu arada başka yayın olmayacak. Dolayısıyla bir haftalık bir süre içerisinde birkaç defa bunu yapma imkanınız olacak arkadaşlar. Eğer bu dili öğrenmek istiyorsak birazcık emek vermemiz gerekecek. 10. derste de arkadaşlar önemli konular var. Öncelikle geçmiş zaman olacak ve hareket fiillerine bir giriş yapacağız. YouTube istatistiklerimi incelediğimde en çok izlenen videoların başında geçmiş zaman geliyor. Bunu üstelik kısa bir video yapmışım zamanında kaç yıl önce. 7 dakikalık, 8 dakikalık bir video var. Bunu biraz daha geliştireceğiz tabii ki şimdi. Ben de kendimi geliştirdim. Video teknikleri de gelişti. Kullandığımız malzemeler de gelişti. Biraz daha düzenli, düzgün bir geçmiş zaman videosu yapacağım. Lütfen bunu da sırayla takip etmeyi unutmayın. Geçmiş zamanla ilgili kısa öz bilgi almak istiyorsanız yine eskiden yüklemiş olduğum videoya bakabilirsiniz. Ama ben yavaş yavaş geçmiş zamanı, hareket fiillerini öğrenmek istiyorum diyorsanız lütfen bu sıfırdan Rusçayı takip edin arkadaşlar. Şimdi yorumlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle güzel sözleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sözlerin sayesinde, bunların desteği sayesinde videoları yapmaya devam ediyorum. Bu arada soru niteliğinde olan yorumlar var. Onlardan birkaç tanesine şöyle bir bakalım arkadaşlar. Niyazi arkadaşım yazmış. Hocam iyi geceler. 8. derste 4. bölüm 18. dakika 30. saniyede İK3 konusunda iki cümlenin yazılması aynı ama anlamlar farklı. Bu ayrımı halen yapamıyorum. Vurgu ve tonlama farkını nasıl geliştirebilirim demiş arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bunu gramer bilgisiyle bu yeteneği kazanmak çok zor. Yani ben burada hani gramer üzerinden daha çok anlatıyorum. İşte şurada şu olursa sesinizi böyle yapın. Şurada vurgu olursa böyle bir ses çıkarmaya çalışın diye. Ancak bu sadece teoride kalacak bir bilgi. Bunu nasıl gidereceğiz o zaman? Arkadaşlar bol bol dizi ve film seyredeceğiz. Bunun tekniği nasıl olacak? Eğer mümkünse kaydedilmiş bir yerden bu filmleri izliyorsak, dizileri izliyorsak birkaç defa seyredeceğiz arkadaşlar bunları. Ve birinci seyredimde altında Rusça altyazısı olsun. Bir kere hangi dili öğreniyorsanız öğrenin, onun altında kendi ana diliniz olmasın. Yani Türkçe olmasın arkadaşlar. İlk seyrettiğinizde mutlaka altında Rusça altyazısı olsun. Ondan sonraki seyrettiğinizde bu altyazıyı da kaldırın. Altyazısız olarak birkaç sefer izleyin. Her seferinde daha çok şeyi anladığımızı, öğrendiğimizi fark edeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu tonlamaları da aslında orada yakalayacağız. Onların nasıl söylediğini orada öğreneceğiz. Yoksa bu dersler üzerinden ister kurs olsun, ister internet olsun, ister üniversitedeki bir ders olsun, sadece ders esnasındaki öğretimle bu vurguları yakalamamız mümkün değil arkadaşlar. Rus YouTuber'lar var arkadaşlar yine YouTube'da. Bunları takip edebilirsiniz. Onların da yüklenmiş altyazısı varsa ya da YouTube'un kendi oluşturduğu altyazıdan
seyredebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Bazen doğru olmuyor ama en azından bir bilgi verir. Daha sonraki seyrettiğinizde yine bu altyazıyı da ne yapın arkadaşlar? Kaldırın, altyazısız olarak dinlemeye çalışın. Bu vurgu konusuna geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir harita koyuyorum hemen. Ekranın sağı solu herhangi bir yerde olabilir. Bakın Rusçanın farklı konuşulduğu yerleri farklı renklerle ifade etmişler. Ve şu kuzey tarafı Rusya'nın O harfindeki vurguya hiç bakmaksızın, daha doğrusu kelimedeki vurgunun nerede olduğuna bakmaksızın direkt O'yu O, A'yı A olarak söylüyorlar, konuşuyorlar, okuyorlar. Güney kısmı ise arkadaşlar bizim de biraz uygulamaya çalıştığımız gibi O'nun üzerinde eğer vurgu yoksa onu A'ya yakın olarak okuyorlar. Pekala şu pembe yer ne? İşte bizim nasıl ki İstanbul Türkçesi dediğimiz bir Türkçe var. Kaldıysa eğer. İşte bu pembe yerde Moskova Rusçası. Moskova Tver Rusçası. Yani kültür Rusçası diyebileceğimiz bir Rusça ve ikisinin arasında bir noktada gibi yazıyor kitaplar ama daha çok güneye yakın. Yani vurgu O'nun üzerinde ise O, O'nun üzerinde değilse A'ya yakın okuyor. Bazı kelimelerde bu Moskovalılar da daha doğrusu bu bölgede O'yu O olarak okuyorlar. Demek istediğim şu, çok da bu şeye takılmayın. Tabii ki mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışın ama 100 birim zamanınız varsa tutup bunun 50 birimini, 60 birimini bu işe ayırmayın arkadaşlar. 5 birim, 10 birim zaman ayırın 100 üzerinden. Geri kalanını işte bu diziler, filmler, ne bileyim ekstra Rus YouTuber dedim. Bunları seyrederek tamamlamaya çalışın. Niyazi arkadaşıma da teşekkür ediyorum bu soru için. Bir başka soruya geçelim. Safa arkadaşım yazmış. Hocam merhabalar. Prefiks, sufiks ekleri ile ilgili videolar yapabilir misiniz lütfen demiş. Bu elbette yapılabilir videolar arkadaşlar. Ancak ne kadar faydalı olur, ne kadar bir kitleye hitap eder ona göre öncelik veriyorum. Ve şu anda takip ettiğimiz bir program var. Onu mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışıyorum. Bu ileri bir konu. Prefiksler, sufiksler daha çok üniversitede eğitim gören arkadaşlarım için geçerli konular. Ama vakit bulabilirsem ve konular da biraz olgunlaşırsa bu konuyla ilgili de tabii ki bir video yapmak isterim. Yavuz arkadaşımın bir yorumu var. Teşekkür ediyorum Yavuz'a da. Sık sık yorumlarda bulunuyor, iletiyor güzel kelimelerini, düşüncelerini. Hocam ben Rusça cümleleri akıcı bir şekilde okuyamıyorum. Duraksayarak okuyorum. Acaba nasıl hızlı bir şekilde okuyabilirim diye. Sadece Rusça için değil arkadaşlar. Bütün diller için geçerli olan bir şey bu akıcı okuma konusu. Aslında kendi dilimizi de ne kadar akıcı okuduğumuz tartışılabilir. Bunu gidermenin yolu çok fazla okumaktan geçiyor arkadaşlar. Bir de kelimeleri bir tablo olarak görmeye çalışın arkadaşlar. Nasıl ki bir atı biz böyle kuyruğuna bakıp, başına bakıp, ayaklarına bakıp, efendim bu bir attır demiyorsak, yani gördüğümüzde bu at diyoruz. Bu horoz diyoruz. Bu ev diyoruz. Onun bacası varmış, kapısı varmış, böyleymiş, şöyleymiş, tek katlıymış, bahçeliymiş dedikten sonra bu bir ev demiyoruz. Ev yazısını, ev şeklini görür görmez ev diyoruz. İşte kelimeler de bir müddet sonra görüntü dediğimiz şey bu aslında arkadaşlar. Görüntü olarak görün. Onu bir tablo olarak görün. Mesela at Rusça'da loşat demek. Loşat. Türk kökenli bir kelime aslında bu da. Loşat. At. Loşat'ı görünce bu L, bu O üzerinde de vurgusu var. Bu Ş, bu A de lo, ş, at demeyeceğiz. Bir müddet sonra arkadaşlar hepsini birden göreceğiz. Bu bize işte akıcı okumayı sağlayacak aslında. Hepsini görüyoruz. Loşat diyeceğiz. Hatta bir müddet sonra yine söylediğim gibi bu bütün diller için geçerli, ana dilimiz için geçerli. O kelimeyi gördüğümüz gibi yanındaki kelimeyi de ona bitişik bir tablo gibi göreceğiz. Bir müddet sonra cümleyi ve bir müddet sonra paragraf okuma dediğimiz şey bu aslında. Paragrafı tek bir tablo gibi görüp hepsini birden okuyacağız, hepsini birden anlayacağız. Ancak bizim ilk hedefimiz tabii ki kelimeler. Kelimeleri yüzlerce kez göreceğiz. Onlarca kez aynı kelime karşımıza gelecek. Ve bir müddet sonra artık onu görür görmez loşat diyeceğiz. Dom diyeceğiz. Ancak akıcı konuşma
bu şekilde kazanılabilir. Yani o kelimeyle çok karşılaşarak bunu sağlamanın yolu da çok okumaktan geçiyor arkadaşlar. Cem Kılıç arkadaşım sormuş. Mustafa Hocam emeğinize sağlık. Hocam sizden ricam 9. ders 7. bölümde işlemiş olduğunuz Lubimый konusunu güncel hayatta çok kullanıyoruz. İşleyebilir misiniz bir pazar sohbetinde diye. Ben de bu pazar sohbetinde kısaca değinmek istiyorum. Lubimый bir sıfat arkadaşlar. Fiilden türetilmiş bir ortaç aslında. Sevilen demek. Ancak biz bunu Türkçe'ye sevilen diye çevirmiyoruz. Başındaki mo'yu düşünerek söylüyorum. Çünkü tek başına da bir anlam ifade etmiyor. Sevdiğim diye çeviriyoruz. Ve isme göre tabii ki çekiyoruz. Moj любимый человек. Sevdiğim insan. Moj любимый учитель. Sevdiğim öğretmen. Hatta sözlüklerin bir kısmında en sevdiğim diye de ne yapılıyor? Bu çevriliyor arkadaşlar. Moja любимая kniga. Benim en sevdiğim kitap. Moja любимая fotografia. Benim en sevdiğim fotoğraf, resim. Moje любимое платье. Benim en sevdiğim elbise. Moje любимые цветы. Benim en sevdiğim çiçekler gibi. İki de cümleye bakalım. Он показал мне фотографию своей любимой девушки. O bana kendi en sevdiği kızın fotoğrafını gösterdi. Veya kendi sevdiği kızın fotoğrafını gösterdi diyebiliriz. Moje любимое блюдо. Benim en sevdiğim yemek жареная рыба с картофелем. Patatesli kızarmış balık. Tabi любимый'ın tek başına bir kompliman ifadesi olarak da kullanıldığını görüyoruz. Yani bir kadın kocasına любимый, sevgilim, yarim, cananım anlamında kullanabilir. Moj любимый ya da любимый moj. Tam tersi de olabilir. Erkek eşine любимая, моя любимая, любимая моя, sevgilim, sevdiğim diye hitap edebilir arkadaşlar. Sanırım любимый konusunda da bu kadar yeterli. Evet, son yorumumuza bakalım arkadaşlar. Biregi Angel yazmış. Öğretmenliğe ben şöyle bakıyorum arkadaşlar. Eğer bir öğretmen kendisi de öğrenmiyorsa o öğretmenlik yapmıyor demektir. Hatta kendisi öğrencilere ne öğrettiğinden en az 2 kat, 3 kat fazla öğrenmiyorsa öğretmenlik yapamıyor demektir. Ben size öğrettiğimin en az 3 katı, 4 katı öğreniyorum arkadaşlar. Ve bir arkadaşım da bana bir şey öğretmeye çalıştığında bundan gocunmuyorum ve memnuniyet duyuyorum arkadaşlar. Bunun için de bazı arkadaşlarım yazıyor. Hiç üzülmelerine gerek yok. Hata gördüğünüz anda, çünkü bir şeyi yüklüyorum. Defalarca bakmama rağmen bazen göremiyorum orada hatalı yüklediğimi. Tabii ki yazabilirsiniz. Ben onları düzeltmeye çalışıyorum. Ama video çok uzunsa bundan sonra altında düzeltme yapmayı tercih edeceğim arkadaşlar. Nereden geldik? Biregi Angel'e de çok teşekkür ediyorum. Güzel sözler yazmıştı. Ben de onun için Spasiba большое za krasive slova yazmıştım. Yani güzel sözler için teşekkür ederim. O da şöyle yazmış. Yani вам правильнее будет ответить. Yani siz daha doğru, hani şöyle olabilirdi, şöyle olacak. Spasiba za добрый или приятный отзыв. Yani iyi ya da hoş dönüşünüz için teşekkür ederim deseydiniz daha doğru olurdu demiş. Ben de böylece yeni bir şey öğrenmiş oldum. Güzel bir şey öğrenmiş oldum. Tekrar Biregi Angel'e teşekkür ediyorum. Ayrıca hoşuma gitti. Demiş ben de sizin kanalınızdan Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Bu da hoş bir şey tabii. Bu pazar sohbetini de burada bitirmek istiyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Lütfen 9. dersin alıştırmalarını yapın. 10. derse de pazartesi günü, bu pazartesi değil bir sonraki pazartesi başlıyoruz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.